kim demiş girdiği tüm savaşları kazanacak, bilinen dünyanın yarısını fethedecek, Persleri yerle yeksan edecek komutanın uzun boylu olması gerektiğini, devasa bir toprak parçasını tek çatı altında toplayan 1 metre 50 santimlik boyu küçük, şanı büyük komutan o Büyük İskender. Şimdi birlikte geçmişe doğru harika bir yolculuğa başlıyoruz. Videonun sesini açın ve maceraya hazırlanın. Meşhur Yunan-Pers savaşları sürecinde Makedonya, kuzeydeki konumu nedeniyle çoğunlukla önemsiz ve etkisiz bir yer olarak görülüyordu. Aslında Makedon devletinin kırsal arazilerde çobanlık yapanlardan oluşan mütevazi devletinin kökenleri M.Ö. 5. yüzyıla dayanıyor. Güneydeki kentleşmiş Yunanlar Makedonları yarı barbar olarak kabul ediyorlardı. Ancak daha sonraki dönemde Makedon kralları ülkenin ekonomisini geliştirmek üzere çeşitli kamu projelerine imza atmaya başladı. Ama asıl dönüşüm M.Ö. 359'dan itibaren Makedonya'ya geleceğin süper gücü haline getirecek olan İskender'in babası 2. Pilip'in yaptığı inanılmaz askeri reformlarla başladı. Sıcak su ile banyo yapmayı yasaklayacak kadar katı uygulamalar getirdi. Bazı yazarların aktardığına göre Pilip, askerlerine tek bir günde yaklaşık 50 kilometrelik bir mesafeyi tüm zırh ve silahlarıyla yürüme talimi yaptırıyordu. Tarih M.Ö. 356. Yer Yunanistan'ın kuzeyindeki Pella. 20 Temmuz günü Kral Pilip'in bir oğlu oldu. Adı hiçbir zaman unutulmayacak olan İskender. Öğrenmeye her zaman açık olan İskender, Aristo gibi ünlü öğretmenlerden felsefe, matematik, okçuluk, binicilik gibi dersler aldı. İskender kibirli ve gururluydu. Arkadaşlık ilişkilerine çok önem verirdi. Babası Pilip gibi sert, geçimsiz biri değildi. İskender'in kendine olan güveni gittikçe artmıştı. Teselyalı bir tüccarın Pilip'e hediye olarak getirdiği vahşi bir at İskender'in gözüne çarpıyor. At çok vahşi olduğu için üstüne kimse binemiyor. İskender bu ata göz koyuyor ve babasından atı istiyor. Babası da atın çok huysuz ve vahşi olduğunu, kendisine başka bir at seçmesini söylüyor. İskender o atı istiyor, kral ise binebildiği takdirde atı ona alacağını söylüyor. İskender atın kendi gölgesinden korktuğunu fark ediyor. Atı güneşe doğru çeviriyor ve kulağına bir şeyler fısıldıyor. Sonra da üzerine biniyor, adını da Bukefalos bırakıyor. Hydaspes savaşında ölene kadar da Bukefalos üzerinden hiç inmiyor ve atının öldüğü şehre de Bukefalos adını veriyor. M.Ö. 336 yılında garip bir şekilde Makedonya kralı Pilip bir davette koruması tarafından suikasta uğradı ve öldü. Bu suikastın arkasında farklı görüşler bulunmaktadır. Olimpiya'nın Makedonyalı bir kız olan Kleopatra ile evlenmesini kaldıramayıp böyle bir suikast yapabileceği, diğer bir rivayette ise Pers kralı Darius'un yaptığı söylenmektedir. Ama gerçek hiçbir zaman bulunamamıştır. Kral Pilip öldürüldükten sonra daha 20 yaşında bile olmayan İskender tahta geçti. İlk iş olarak Kleopatra'dan olan kardeşini öldürdü ve tahtın tüm varislerini kılıçtan geçirdi. Bununla birlikte kral olması için küçük olduğunu, bu işi yapamayacağını düşünen devlet adamlarını öldürttü ve ayaklanma çıkan yerlere giderek binlerce kişiyi öldürüp ayaklanmaları bastırıp yerini sağlamlaştırdı. İskender tüm Yunan şehirlerinden kendisine destek olmasını istedi.
onları Pers işgalinden kurtaracağına dair söz verdi. Persler o yıllarda Orta Asya ile Balkanlar arasındaki çok büyük bir coğrafyaya hakimdi. İskender'in tahta oturduğundan beri en büyük hedefi Pers İmparatorluğunu ele geçirmekti ve halkına da böyle bir söz vermişti. Bulunduğu coğrafyada başarı sağlayınca Asya seferi için hazırlıklara girişti. Zira krallığın borçları vardı ve ordusunu beslemek için kaynak bulması gerekiyordu. Bu ve benzeri sebeplerle M.Ö. 334'te 40.000 askerle harekete geçti. Bu seferde İskender'e dönemin mühendisleri, mimarları, bilim adamları ve tarihçileri de eşlik ediyordu. Perslerle karşılaşmadan önce Aşil'in mezarını ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında şans getirmesi için Aşil'in kalkanını aldığı da söylenmektedir. Pers ordularıyla ilk olarak Granikos'ta, bugün Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan bir akarsuda karşı karşıya geldiler. Buradaki çarpışmada İskender 3. Darius'u yendi ve böylece Anadolu'daki Pers hakimiyeti zayıflamaya başladı. Milet ve Halikarnassos kentlerinin direnişini kırdı ve yöneticilerinin teslim olmasını sağladı. M.Ö. 333 kışına kadar Batı Anadolu'nun tamamı İskender'in eline geçmişti. İskender ele geçirdiği yerlerdeki tiranları sürerek buralarda demokrasinin hakim olmasına ön ayak oldu ama kentleri de doğrudan kendine bağlamayı ihmal etmedi. Tiranlar sayesinde hiç durmaksızın seferlerine devam edebildi. Büyük İskender'in askeri taktik ve stratejileri bugün halen askeri akademilerde ders konusu. 18 yaşında kazandığı ilk zaferinden başlayarak savaş alanında adamlarını liderlik etmekteki etkileyici hızı, küçük gruplar oluşturarak düşman hatlarını hiç beklemedikleri bir anda kırmak, kazandığı itibarın başlıca nedenleriydi. Asya'ya hükmedecek kişinin çözebileceğine inanılan Gordion düğümünü kesti, sonra Ankri'yi, bildiğimiz Ankara, oradan da Kapadokya ve Kilikya üzerinden güneye indi. Misis Köprüsü'nden geçip İskenderun yakınlarındaki Myrandros dolaylarında karargah kurdu. Tarih M.Ö. 333, sonbahar ayları. Büyük lakabını kendi kendine takan Darius'un ordusu İskender'in ordusundan 5 kat daha güçlüydü. İki ordu İskenderun yakınlarındaki Issos'ta karşı karşıya geldiler. Savaş neticesinde Darius kesin bir bozguna uğradı, ailesini bile savaş alanında bırakarak kaçtı. İskender, zafer sonrasında Persleri donanmasız ve üssüz bırakmak için Suriye ve Fenike'ye doğru ilerlemesini sürdürdü. Önüne çıkan tüm Pers kentlerini kolaylıkla almasına karşın Tiros'ta çok sert bir direnişle karşılaştı. Tiros, İskender'in bütün kuşatma taktiklerine rağmen 7 ay direndi. Sonunda M.Ö. 332'nin Temmuz ayında Tiros'ta düştü. Tiros halkı bu direnişin bedelini çok ağır ödedi. Tüm kent İskender'in askerleri tarafından yağmalandı. Kentteki tüm erkekler öldürüldü. Tüm kadın ve çocuklar da köle olarak satıldı. Tiros kuşatması sürerken Darius barış teklifinde bulundu. İskender de kendisini Asya'nın efendisi olarak tanıması şartıyla teklifi kabul edeceğini bildirdi. Darius da 10.000 talent fidye ödemeyi ve Fırat Nehri'nin batısında kalan toprakları İskender'e bırakmayı teklif etti. Tam da bu süreçte komutan Parmenion'un İskender'in yerinde ben olsam kabul ederdim dediği, İskender'in de buna karşılık Parmenion olsaydım ben de kabul ederdim şeklinde karşılık verdi. Suriye'yi Parmenion'a emanet eden İskender daha da güneye ilerleyerek Gazze'yi kuşattı. Burada da direnişle karşılaştı. Bu direnişi de 2 ay gibi bir sürede kırdıktan sonra tarih M.Ö. 332'de Mısır'a girdi. Videonun devamı da yayında olacaktır. Beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.